TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Hoş geldiniz Elif Hanımcığım. Merhabalar, hoş bulduk. Yeniden sizleri görmek çok güzel. Ay, sizler vallahi, nasılsınız? Bizler de iyiyiz görüşmeyeli gerçekten. Sizlerden güzel bilgiler almayı çok özlemiştik. Hoş geldiniz ben tekrar. Ben de aynı şekilde sizlerle buluşmak için gün sayıyordum. Ay, çok sağ ol. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Elif Hanım, ciddi bir kilo problemi olan insan var, bir grup var ve bunların pek çoğunda da metabolik sendrom dediğimiz aslında ciddi bir hastalık yatıyor altında. Biraz metabolik sendromdan bahseder misiniz? Çünkü bu aslında pek çok problemin birleştiği bir kombine bir problem. Evet. Nedir metabolik sendrom? Metabolik sendrom ilerleyen yaşlarla beraber de görülmesi sıklaşmış hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet gibi rahatsızlıkların en az 2 tanesinin bir araya gelmesiyle oluşan bir hastalıklar bütünü diyebiliriz. Ülkemizde ve dünyada çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bu metabolik sendromun herhangi bir yangısı yok. Yani size önceden kendim geliyorum diyen, sizin anlayabildiğiniz, vücudunuzdaki değişimleri fark edebildiğiniz bir süreç değil aslında. Eğer ilk başta insülin direnci ile karşı karşıyaysanız metabolik sendrom devamında gelebilir. Dolayısıyla insülin direnci kalp ve damar hastalıklarını, karaciğer yağlanmasını, hipertansiyonu yine tetikleyebilerek daha büyük bir hastalık yükünü karşımıza çıkarabilir. Bunlar da tabii doğrudan ne yazık ki beslenme ile ilişkili. Peki obezite de hocam, benim de oradan aklıma geldi. Obezite ve diğer hastalıklar ile ilişkisi nedir? Metabolik sendromun aslında temelinde beslenme alışkanlıklarının yanlış olması da birlikte bulunabilir. Obezite bunların en büyük faktörüdür. Çünkü obezitede yağ oranı kadınlarda %30'un, erkeklerde %25'in üzerinde olması metabolik sendrom için bir belirteçtir. Bununla beraber kolesterol düzeyleri, kan kolesterolünün özellikle iyi kolesterolün kadınlarda 40'ın altında, erkeklerde 50'nin altında olması yine metabolik sendrom için bir risk faktörüdür. Genel trigliserit düzeylerinin önerilerin üzerinde olması, total kan kolesterol seviyelerinin çok yüksek olması hem kadınlarda hem erkeklerde metabolik sendromun belirteçlerinden. Aynı zamanda hemoglobin A1C değeri dediğimiz insülin direnci ve şeker hastalığının tanısının konabilmesi için bakılan parametrelerinde yine önerilerin üzerinde olması metabolik sendromu tetikleyebilmekte. Biz bunu nasıl fark edebiliriz ya da farkındalığına nasıl varabiliriz diye soracak olursak da kadınlarda 88 santim olan tam göbek deliğinin çevresinden bir bel ölçümü, erkeklerde de 102 santimi geçtiyse metabolik sendrom için adaysınız diyebiliriz. Ona göre dikkat etmelisiniz diyorsunuz. Kesinlikle. Herkesin evinde bulunabilen basit bir mezura yardımıyla göbek deliğinin tam ortasından almamız lazım ölçüyü. Çünkü bazen hanımlar göğsün hemen altından bel ölçüsünü alıyorlar. Ve yanlış bir ölçüm gerçekleşebiliyor. Kadın ve erkeklerde bel kalça oranının 0,85'in üzerinde olması, yani bel çevresinin kalça büyüklüğünden daha fazla olması, üst gövde yağlanmasının çok artması, vücut yağ oranının yükselmesiyle beraber de yine obezite yatkınlığı artmakta ve beslenmenize acilen müdahale edilmesi gerekmekte. Evet, aynen. Aslında söylediğiniz üzere çocuklarımızda da aynı şey var. Yani çocukluk döneminde de artık obezite çok aşmış durumda. Sokaklarda gördüğümüz çocuklar artık yok. Çünkü sokağa salabilecek çocuklarımız olmuyor. Onun için koşmaları, işte onun için daha çok enerji sarf etmeleri olmadan sadece bilgisayar ya da işte okula gidip gelmeyle o kiloları da artmış durumda. Bunlar için ne önerirsiniz? Kesinlikle modern yaşamın ilerlemesiyle beraber dışarıda geçirdiğimiz süre gittikçe azalmaya başladı. Açıkçası. Ve ne yazık ki daha çok sedanter, yani oturarak ve hareketsiz bir yaşam tarzını benimsedik. Bu ne yazık ki tüm yaş gruplarında var. Özellikle şu an yaz günlerinde D vitamini alımımızı artırabiliriz. Fakat bunun için bir güneş görmemiz gerekiyor. Herkes deniz, kum, güneşte bunun olacağını düşünüyor ama aksine günlük yarım saat 45 dakika dışarıda hafif bir fiziksel aktivite hem çocuklarımız için hem kendimiz için hem D vitamini alımı için önemli olmakla beraber metabolik sendromu da düşürmeye yardımcıdır. Aynı zamanda obezite biliyorsunuz evet her yaş grubunda arttı ama çocuklarda gittikçe artan bir prevalans gösteriyor. Dolayısıyla çocuklarımızın boy uzunluğu hedeflediğimiz ağırlıkla beraber paralel gitmiyorsa bu da yine gelişimleri için bir dezavantajdır. Aynı zamanda bu ilerleyen süreçte ergenlikle beraber hem beden gelişimi hem ruhsal gelişimi de doğrudan etkilemektedir. Aslında baktığımız zaman hem bütün yaş gruplarında hem bütün insanlarda
insanlarda obezite, artmış yağ dokusu ciddi bir hastalıktır ve bütün hastalıklarında ne yazık ki başını çekmektedir. Paketsel gıdalar var ya Elif Hanımcığım, paketsel gıdalara biz eskiden çocukluk dönemimizde çok kolay ulaşamazdık açıkçası. Şu anda çok da kolay ulaşılabilirlik olduğu için de çocukluk döneminde obezite de başladı diye düşünüyorum. Aslında baktığımız zaman yıllar içerisinde hem tembelleşiyoruz hem de birçok şeye ulaşımımız kolaylaşıyor. Mesela tek bir tıkla hemen istediğimiz her Yemek geliyor önümüze. Yemek geliyor, dondurma geliyor, içecek geliyor. Yani neye ulaşmak istersek oturduğumuz yerden dokunmamız yeterli. Evet. Hani önceden olsa Evet, bir gideceğiz, markete giyineceğiz. gitme derdi olurdu Evet. veya işte ürünün olmama problemi olabilirdi gibi şeyler. Dolayısıyla aktifliğimizi gittikçe azalttı. Çocuklarda bu durum tabii ki ekran başına geçen sürenin artmasıyla, çeşitli interaktif oyunlarla da artmakla beraber ailelerin de çocuğu aslında bir nevi başından salmak istemesi de burada bir önemli. Yani sitede, bahçede oynaması çocuğun güzel bir şey ama anne babanın kontrol etmesi gerekecek veya işte öğününü takip etmesi gerekecek. Ama tam tersi evde çocuk hemen yan odasında bulunduğu zaman ona müdahale etmesi de daha kolay. O yüzden hepimizin biraz elini taşın altına koyması gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle çocuklarda obezite de bir besin yetersizliğini gösteriyor. Yani biz iri çocukların her şeyden zengin beslendiğini düşünüyoruz ama tam tersi junk food dediğimiz besin öğesi bakımından ve besleyici değeri bakımından düşük gıdaların hem çocuklarda hem yetişkinlerde çok fazla tüketilmesiyle beraber demir eksiklikleri, D vitamini eksikliği, B12 eksikliği, folik asit eksikliği ve birçok aslında bizim önemsemediğimiz ama ne yazık ki eksiklikleri karşımıza çıkan ve büyüme gelişmeyi de etkileyen şeyler oluyor. Dolayısıyla çocuklarımıza dengeli beslenmeyi önce kendimiz uygulayarak göstermemiz gerekiyor. Çeşitli öğünler hazırlamamız lazım. Üşenmememiz lazım. Anneler mesela diyorlar ki hem işteyim hem de işte hem salata yapıyorum hem çorba yoruluyorum falan. Ama aslında bunları daha basit bir hale getirebiliriz. Dolayısıyla her öğünde mutlaka et grubundan bir besinin olmasına, sebze ve meyvelerin düzenli olarak tüketilmesine, tabağımızı hazırlarken bir kenarında süt ürünlerinden örneğin yoğurt olurken bir kenarında köfte, tavuk, balık, bir kenarında yeşil yapraklı salata, yeşil yapraklı sebzelerden oluşturulmuş bir salata, bir kısmına bir dilim ekmek veya 2 kaşık baklagil veya 2 kaşık tam buğdaylı bir makarnayla çocuklarımıza da kendimize de bir öğün hazırlayabiliriz. Bak ne kadar güzel tarif bile verdiniz arada. Çünkü çok gerçekten basit, alışkanlık haline geldiğinde problem kalmıyor. Haklısınız. Şimdi şöyle, ekonomik düzeyi iyi olan insanlar bu bahsettiğiniz fast food'u alabiliyor çocuklarına. O da otomatik olarak çocukları zaten hani lezzetlendirilmiş bir takım gıdalarla tek yönlü beslenmesine sebep oluyor. Şimdi çocuk makarnaya, işte pizzaya ya da köfteye, hamburgere alıştıktan sonra normal bir yemeği artık yediremiyorsunuz. Sevmiyorum, Tabii, istemiyorum. tabii. Peynir istemem, yoğurt istemem, Kabak süt yemeği istemem. Doymamaya da istemem. başlıyor. Evet ve sürekli tek yönlü beslenmeye başlıyor. Fakat bu anlamda imkanı olmayan, ekonomik gücü olmayan aslında kişilerse parası olmadığı için zaten mecbur çocuk aç olduğu için her yemeği yemek zorunda kalıyor. Evet. Aslında toplumda düşündüğünüz zaman tam tersi bir durum söz konusu. Yani ekonomik durumu iyi olan insanların çocukları daha obez ve daha kötü besleniyorlar desek yanlış mı söylemiş olurum? Ulaşılabilirlikleri daha kolay. Bu da bir tabii bakış açısı. Aynı zamanda bilinç düzeyiyle de ilgili bir durum söz konusu. Mesela dediğiniz gibi ekonomik durumdan biraz daha muzdarip olan kişilerde şu da oluyor. İşte yazdan domatesini, salçasını hazırlıyor. İşte Ağustos domates mevsimi oluyor. Tarhanasını karıyor, bir kenara koyuyor. Hani daha besleyici özelliği olan şeylere belki kolay ulaşabiliyorlar. Fakat hani maddiyat açısından şöyle düşündüğümüzde iyi şeyler, yani bilinç düzeyi yüksekse iyi besin tercihleri de, besin yönelimi de olabiliyor. Aslında beslenme tabii ki maddiyatla doğrudan ilişkili. Ben az önce köfte, tavuk vesaire dedim ama danışanlarımız da bunu söylüyorlar. İşte biz kendim için alıyorsam 3 tane çocuğum var, bir eşim var, işte ailemizin bir büyüğü var. Toplam 6 kişilik ben bir köfte yapmak zorundayım ve dolayısıyla bu miktar açısından da bazen yetersiz olabiliyor. O yüzden beslenme bilincini oluştururken alternatifleri de sunmak önemli. Yani
ulaşılabilirlik açısından baklagiller ete göre maliyet açısından daha ulaşılabilir. Veya örneğin işte yumurta proteini köfte yerine geçebilir. İşte yumurtalı bir salata hazırlanabilir. Evet. Hani bu tarz şeyler de beslenmemizde bilgi düzeyi artırıldığında aslında çocukluk obezitesi olsun, ailenin genel obezitesi olsun, bunlar da değişebiliyor. Mesela ekonomik düzeyle ilgili şu da bir gerçek. Hani çok fazla besin çeşitliliği sağlanamadığında insanlar doğrudan karbonhidrata yöneliyor. Özellikle makarna. Mesela bir paket makarnayı işte bütün aileyi doyurabiliyorsunuz yanında az bir peynir veya yoğurtla. Ama bu sefer eksik kalan diğer gıdaları farklı öğünlerde tamamlayamadığımızda yine obeziteyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki bu alışkanlıkları nasıl değiştirebiliriz? Kötü alışkanlıkları. Asıl yani oraya girmek istedim yani bu evet, soruyla. hocam. Çünkü hani bunun ekonomik düzeyle de ilgisi yok. Nihayetinde dediğim gibi mesela ekonomik durumu iyi olan çocuklar, ailelerin çocukları diyeyim daha doğrusu, tek seçenekli besleniyorlar. Bunlar tabii lezzetlendirilmiş gıdalar. Paketli gıdaların pek çoğunda müthiş katkı malzemeleri var. Bunların içerisinde lezzet artırıcı şeyler var. Tabii. Çocuk buna alıştıktan sonra normal standart bir yemeği de yemek istemiyor. Öyle değil mi? En büyük problemlerden bir tanesi bu. Ve bu alışkanlığı nasıl değiştireceğiz? Yani ben eminim ki izleyicilerimizin arasında benim çocuğum sadece köfte yiyor, sadece pilav yiyor, sadece makarna yiyor, başka bir şey de yemek istemiyor, reddediyor. Nasıl düzelteceğiz? Hocam ortam şartlarını buna göre planlamamız gerekiyor. Birkaç örnek vereceğim. Mesela Avrupa'da bazı marketlerde göz önünde olan ürünler, çocukların veya yetişkinlerin daha kolay ulaşılabileceği noktalarda vegan ürünler var. İşte vegan içecekler var veya örneğin işte daha düşük kalorili, daha sağlıklı olan ürünler ön planda. Diğer ürünlerde mesela daha ulaşılması zor marketin arka taraflarında vesaire ya da daha yükseklerde. Bu bir taktiktir mesela. Bu sürekli hale getirildiğinde çocukların gözünün önünde paketli gıdalar varsa bile daha sağlıklı olan veya obeziteye daha az neden olabilecek veya obezite sebebi olmayacak gıdalar ön planda tutulabilir. Veya başka bir şey, hani anneler ve babalar evet bazen yorucu oluyor. Hani ben de görüyorum çevremizden, çocuk bir şey ısrar ettiği zaman ya tamam al da git hadi hani bunu ye ya da bununla oyna gibisinden bıkkınlıktan dolayı da aslında uğraşmak istemiyorlar. Mesela eve aldığımız gıdalar sağlıksız olmasa veya evde bu tarz bir besin bulunmasa o çocuk mecburen bir gün ısrar eder, 2 gün ısrar eder, 3. de acıkınca yer. Hani bu konuda biraz anne babaların dirençli olması daha önemli. Çünkü çocuklar şunun bilincindeler. Siz onları sevdiğiniz için akabinde onun istediğine mutlaka döneceksiniz. Yani o bilinçli oldukları için kendi isteklerini yaptırabiliyorlar. Dolayısıyla kendi beslenmemizde abur cuburları yani junk foodları azaltmak, işte düzensiz saatlerde yemek yeme olayını ortadan kaldırmak ve yoğun enerji içeriği yüksek gıdalardan uzak durarak, eve almayarak çocukların da bunu görmesini engelleyebiliriz. Mesela fiziksel aktivite diyoruz. Sabahtan akşama kadar bilgisayar başına çalışan bir anne babanın ya da evde kalan bir anne babanın, hiç fiziksel aktivitesi olmayan bir anne babanın yaz okullarında çocuğa yüzmeye git, voleybola git, işte dışarıda top oyna diye baskı yapması çocukta tabii şunu uyandırıyor. Siz öyle değilsiniz. Hani ailede öyle bir alışkanlık yok. Dolayısıyla bir takım aktiviteleri de ailecek yapmak en temel yapı olan çekirdek aileyle beraber toplumun da sağlığına büyük katkı sağlayacak. İdol bir kere anneyle baba çocuğa, onun için. Kesinlikle. Ev ortamında da görülebilen kısımlarda çocukların ulaşamayacağı yerlere hep ilaçları koyuyoruz ya. Aslında yüksek enerjili gıdaları ve junk foodları da yine çocukların göremeyeceği yerlerde barındırırsak onları da obeziteden korumuş oluruz. Aynen haklı. Zaten hiçbir şekilde o dediğiniz gıdaları evimize almamamız gerekiyor. Mesela benim çocuklarım hiç bilmiyorlar dışarıda nasıl bir şeyler olduğunu. Çikolata mesela veriyorsun. Sadece belirli bir marka, o da çocuk markasından tercih ediyor. Diğerlerini bilmiyor. Yok ben bundan istemiyorum gibi. Neden? Çünkü hiç anne babadan da görmemiş. Evet. Ondan kaynaklı. Aslında burada buna değiniyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Hem böyle hem de hocamın da biraz önce değindiği bir nokta vardı. İşte çocuklar bir şeye alıştıktan sonra başka bir periyoda geçip onunla doygunluğa da ulaşmıyorlar ve sürekli canları bunu istiyor. Tabii ki bu bir yanda gıda katkı maddeleri vesaireyle beraber yemeklerde hazırlamada ve pişirmede kullanılan yağlar, marine işlemleri, sodyum içeriği, tuz bir kere yemek isteğini çok artıran bir bileşen. Bununla beraber o yemekten aldığımız hedonik haz yani yemeğin bize vermiş olduğu o yoğun enerji ne yazık ki sağlıklı yiyeceklerde o kadar yüksek değil. Çünkü yemeğin enerjisini artıran şey porsiyon büyüklüğü, glisemik indeks,
Glisemik indeks yüksek olduğu zaman hemen beyne bir mutluluk gidiyor, şeker yükseliyor, daha mutlu oluyoruz. İnsan ne için yaşar? Mutlu olmak için yaşar. Evet. Mutlu olmak için de yemeği tercih edenler bu sefer böyle bir kısır döngüye giriyorlar. O yüzden tercihlerimizi değiştirmek, alışkanlıklarımızı değiştirmek yaklaşık 20-21 gün süre alabilir. Ne kadar bu konuda inançlı hareket edersek de sağlıklı ve hastalıklardan kurtulmuş bir yaşama geçebiliriz. Kesinlikle. Hem çocuklar için hem bireyler için hocam, değil mi? Evet. Vermiş olduğunuz güzel bilgi için çok teşekkür Çok ederiz. teşekkür teşekkürler. ederiz. Ağzınıza sağlık tekrar Elif Hanımcığım. Sağ olun. Uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun bizlerleydi. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.